Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Başak Burcu arkadaşlarım, Nisan ayında bakalım neler yaşayacaklar. Hemen haritamı açıyorum. Nisan ayında bir yeni ayımız var. 1 Nisan'da hemen girer girmez bir yeni ay var. Bu sizin 8. evinizde gerçekleşiyor arkadaşlar. Aslında ayın açısı güzel burada. Ee, Şimdi Mars'a çok güzel bir açısı var. Belki ekstra gelir olarak yaptığınız bir şeyi kalıcı hale getirmek söz konusu olabilir burada. Çünkü Satürn'ün de buraya bir etkisi var. Ama Satürn'ün aynı zamanda Uranüs'e bir kare açısı var. Yani burada bazı engellemelerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. O evrakları imzalamakla olabilir ya da uzak bir yere gitmek, uzak mesafeli bir iş yapmak, e, yurt dışı ile alakalı bir iş yapmak, oraya taşınmayı gerektirecek bir durum söz konusu olabilir. Burada bir takım engellemeler olabilir, bir zorluk yaşanabilir yani. E, ama Venüs'le şimdi çok güzel bir etkileşim var aslında. Şuradan Venüs'ün açısına bir bakalım. Aslında yok, güzel bir açısı yokmuş. Orada yarım kareler söz konusu yine Uranüs'e. Şimdi güzel olarak değerlendirebileceğim 5. evinizdeki Plüton 28 derece Oğlak'ta. Burada evlilikle alakalı güzel şeyler olabilir. Yani o imzayı atmak ya da ilişkiyi bir sonraki evreye taşımakla alakalı güzel şeyler yaşanabilir arkadaşlar. Ev almak ya da aile kurmakla alakalı güzel şeyler olabilir görünüyor. Şimdi 16'sında bir dolunay var. 16'sında. 16'sındaki dolunay sizin 5. eviniz, 2. eviniz, 8. eviniz arasında bir tek kare oluşturuyor. Yani bu ne demek? Mesela evliliğe karar veriyorsunuz ama orada sizi harcamalar konusunda zorluğa sokacak bir takım şeyler olabilir arkadaşlar. Yani psikolojik olarak belki gerilebilirsiniz bu dolunay esnasında. Ama o imza atılır mı? Zorlanılır ama atılır diyorum ben. Tek kareler de çünkü harekete geçirir, yani sıkıştırıcı bir etkidir. Dolayısıyla ben burada güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Biraz gerginlikler olsa da ayın açısı mesela ay 23 derece Terazi burcunda. Şimdi 6. evinize çok güzel bir destek atıyor burada. Kalıcı imzalar atmak, iş konusunda özellikle harekete geçmek ve kalıcı imzalar atmakla e, değerlendirebiliriz. Mars burada 1 derece Balık burcuna ilerlemiş. Yani evlilik konusunda mesela ya da iş ortaklığıyla alakalı güzel gelişmeler olabilir bu dönemde. İş konusunda da sağlamlık söz konusu burada. Kendinizi güvende hissetmekle alakalı. Ortaklı işler yapıyorsanız mesela burada güzel gelişmeler elde edebilirsiniz. Veya ekstra gelirleriniz varsa bu gelirleri kalıcı hale getirmek söz konusu olabilir. Güzel yani. Eğer evlilik kararı veriyorsanız da mesela bu dönemde zengin bir kişi olabilir bu yani. Çünkü Jüpiter tam karşınızda. E, Bu kişinin zengin bir kişi olabileceğini gösteriyor. Ama 2027'ye kadar Şiron sizin 8. evinizde arkadaşlar. Yani 2027'ye kadar belki eşin gelirleriyle alakalı sorunlar yaşanabilir. Bunu da gördüğüm için söylemek istedim. 30 Nisan'da bir güneş tutulmamız var. Nisan ayı bayağı aslında gündemi bol. Hareketli yani. Sizler için de bu ev aile konuları ve e, ilişkiler konularıyla alakalı ve harcamalar tabii. Bunlarla alakalı olabilir. Şimdi 30 Nisan'daki güneş tutulması
E, Boğa burcunda gerçekleşiyor. Boğa burcu sizin 9. eviniz. Yani burada bir evrak imzalamak işte. Yine çünkü 7. evinizden güç alıyor. Burada bir evlilik söz konusu olabilir arkadaşlar. Artık flört olarak yaşadığınız o ilişki birdenbire evliliğe dönebilir ya da o karar alınabilir görünüyor. Şimdi 8. evinizde bir etki var mı? Yok. Ama 7. evinizde hep Jüpiter, Venüs, Neptün burada hep yakın derecelerde. Hatta Jüpiter'le Venüs burada 27 derecede kavuşmuş. Yani bu kesinlikle evliliğinizle alakalı bir durum. Veya evlisinizdir. Burada büyük kazançlar elde etmekle alakalı bir şeyler olabilir. Veya eşinizle daha sıcak ilişkiler kurmakla alakalı olabilir arkadaşlar. Plüton'un karesi burada neyle kare yapıyor? Güneşle zannedersem bir karesi var. Bir saniye. Ayla bir karesi var. Ayla karesi olduğu için de sizin yani biraz zorlanabilirsiniz bu kararı verirken. Evlilik kararını veya boşanma. Yani buradaki gezegen yığılımı illa evleneceksiniz anlama gelmiyor. Yani evliseniz de ilişkinizle alakalı bazı gelişmeler var demektir. Eğer boşanmak istiyorsanız bu dönemde mesela gerçekleşebilir görünüyor arkadaşlar. Bunun yanında bakalım para alanlarınız gayet güzel görünüyor. Çünkü Jüpiter'de Venüs'le kavuştuğu için yani gerçekten burada belki miras konusu olabilir. Ya da sosyal medya ile alakalı bir iş yapıyorsanız buradan kazançlarınız artacak olabilir. Ortaklı işler yapıyorsanız bunlar olabilir arkadaşlar. Şimdi desteğe bakalım. Deste bize neler söyleyecek? Nisan ayı Başak Burcu. Yükselen Başaklar aslında. Yükselen Başaklar için Nisan ayı bakalım nasıl geçecek. Toprak ikilisi. Parayla alakalı birçok şey olacak arkadaşlar. Belki birden fazla iş bulmak ya da ortaklı işler yapmakla alakalı kafanızı karıştıran bir durum var. Yani bir şeyi bitirmekle alakalı aslında. Bir şeyi bitirmek ve bir şeye başlamakla alakalı. Ve siz aslında bunu başarıyorsunuz Nisan ayında. Belki de geçmişte başvurduğunuz o yer, o iş yeri Nisan ayında size ulaşıyor arkadaşlar. Çok şanslı olduğunuzu söylemem lazım. Eğer bir şeyi bırakamıyorsanız, sizi engelleyen durumlar varsa bunlar kartlara yansımış veya şu anda hala Mart'ta olduğumuz için bunu gösteriyor olabilir. Şimdi detayları göreceğiz. Çok sabırla beklediğiniz bir durumun gerçekleştiğini söylemem lazım. Yani bu gerçekleşecek durum sizin beklediğiniz bir durum aslında. Yani demek ki daha önce başvuru yaptınız ya da bir atılım yaptınız. Bununla alakalı ilerleme söz konusu. Evet, bir şeyleri bırakmanız gerekiyor. Yani bir şeylere sıkı sıkı tutunduğunuz bir şeyler var. Bu iş de olabilir. Bunu bırakmanız gerekiyor ki yeniye yer açılsın ve siz bunu yapacak görünüyorsunuz arkadaşlar. Arkanızdan konuşmalar çok fazla. Özellikle iş alanınız çalışıyorsanız tabii. Eğer çalışmıyorsanız bu yakın çevrenizdir. Buralarda sizinle alakalı çok fazla konuşma var. Eğer bırakamadığınız o yer, o iş, o kişi neyse bunu bırakmanız halinde bu enerji temizlenecek. Onu söyleyeyim size. Duygusal hayatınız için hava dokuzlusu. Çok endişelisiniz yani ilişki konusunda özellikle. Çok endişeli olduğunuzu görüyorum. Ama bu endişeyi atacaksınız Nisan ayında arkadaşlar. Yani yeni bir yola giriyorsunuz gerçekten. Belki de dönecek mi dönmeyecek mi durumu olabilir. Geçmişte bıraktığınız bir kişiyle alakalı. Dönüş var mı? Ve ben de size dönüş var diyorum. Eş kartlar çıktı. Burada huzurlu bir aile yuva kurma meseleniz olabilir arkadaşlar. Geçmişte belki karar vermiştiniz.
Ama bir türlü olmadı, ayrılık oldu, bir şeyler oldu. İşte bu dönemde bu sıkıntılı süreç geride kalıyor ve artık korkmadan bir şekilde eee, bu ilişkinin devam edeceğini söylüyor deste. Eğer dış müdahaleler olduysa mesela aileden ya da üçüncü şahıslar diyelim, bunların aradan kalktığını, bu kötü enerjinin ortadan kalktığını gösteriyor deste. Arkadaşlar, bir de evli olmayan kişiler varsa bu dönemde evleneceği kişiyle karşılaşabilirler Nisan ayında. Zaten haftalık olarak da açılım yapıyoruz. Enerjimizi kontrol ediyoruz biliyorsunuz. Neler olacak, neler bitecek diye. E, Yeni bir kişi hayatınıza girebilir. Aile hayatınız çok daha güzel devam edebilir mesela. Nisan ayı güzel görünüyor. Şimdilik açılımımız bu kadar. Yeni açılımlarda görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.